Merhaba. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın öldü mü? İstanbul susuz kaldı mı? Şimdi yeşil pasaport yırtılır mı? Hepsinin cevabı bu bölümümüzde. Gelin beraber inceleyelim. Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ı en son Güney Amerika'da pahalı arabalarla yanlarken bırakmıştık. Biliyorsunuz kendisi 132 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği 1 milyar 139 milyon lirayla ülkeden çıkıp kayıplara karışmıştı. Hala Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesinde. Geçen hafta sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın Aydın'ın ölümünü gösterdiği iddia edildi. Buna göre Aydın Kiev'de saklanıyordu. Polis ihbar üzerine otele baskın düzenledi. O da çareyi kendini 27. kattan atmakta buldu. Yanlış. Görselde yüksekten düştüğü görülen kişinin Mehmet Aydın'la, namı diğer Tosuncuk'la ilgisi yok. Fotoğraf 10 Kasım 2017 tarihinde New York'ta gerçekleşen kriminal bir vakadan. Bir doğum günü partisinde çocukları istismar ederken yakalanan Edgar Colaguazzo, aile tarafından yakalanıp bir odaya kilitlendi ve polise haber verildi. Colaguazzo odadan kaçmaya çalışırken yüksekten düştü ve hayatını kaybetti. Sonuç olarak bu şahıs Mehmet Aydın değil. Aydın'ın intihar ettiği başlığını sitesine koyan Türk Time ve W Mall gibi siteler haberi manşetten kesin ifadelerle vermiş. Ancak haber metinlerinde ortaya atıldı, iddia edildi gibi ucu açık ifadeler kullanmış. Bu tip hamleleri de yanıltıcı başlık olarak adlandırıyoruz. Tık tuzağı için sıklıkla başvurulduğunu görüyoruz ve hiç tasvip etmiyoruz. İşte size Türk basın tarihinde düzenli olarak karşımıza çıkan bir haber türü. İstanbul'un şu kadarlık suyu kaldı. Türkiye'nin en büyük şehri her sonbaharda su derdine kapılıyor. Bu da bize normal geliyor. Bu da bu senenin su krizi haberi. İstanbul'un su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesinde ve 3 ay içinde şehrin suyu tükenecek. Birçok haber mecrasının sosyal medya hesaplarında bu iddiaya yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan da 26 Kasım'daki AKP grup toplantısında İstanbul'un 3 aylık suyu kaldığını söylemişti. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Haberin bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. İstanbul'un su kaynaklarının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğu doğru. Ancak İstanbulluların 3 ay sonra susuz kalacağı öngörüsü doğru hesaplara ve gerçekçi meteorolojik tahminlere dayanmıyor. Şöyle ki İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların toplam depolama kapasitesi 868 milyon metreküp. %35'lik bir doluluk oranı İstanbul'un barajlarında 305 milyon metreküp su bulunduğu anlamına gelir. İstanbul'un günlük su tüketiminin yaz-kış ortalamasının yaklaşık 3 milyon metreküp olduğunu biliyoruz. Bu durumda eldeki su ortalama 100 günlük ihtiyaca karşılık geliyor. Ancak İstanbul su ihtiyacını yalnızca barajlardan karşılamıyor. Melen ve Yeşilçay regülatörleri de su kaynakları arasında. Bu iki sistem toplam su tüketiminin %23'ünü karşılıyor. Ayrıca şöyle bir şey de var. İstanbul'un tüm barajları %100 dolu olsa bile şehrin ancak 290 günlük suyu olabilirdi. İstanbul en iyi senaryoda bile bir yıllık ihtiyaçtan daha az bir depolama kapasitesine erişebiliyor. Kısacası evet, İstanbul'un artan nüfusunun yanı sıra küresel ısınma ve iklim değişikliği İstanbul'un hep var olan su sıkıntısını biraz daha derinleştiriyor. Ancak şehrin 90 gün sonra susuz kalması için kış mevsimi boyunca hiç yağış olmaması lazım. Bir diğer ebedi problemimiz vize. Bir yıl Avrupa'ya vizesiz gidecek gibi oluyoruz. Avrupa Birliği, Haziran sonunda vizesiz seyahat sözü verdi. Yıllardır vize kuyruklarında çile çeken iş adamlarına, öğrenci ve turistlere gün doğdu. Öbür yıl AB ile ipler kopacak hale geliyor. Ey Avrupa Birliği, bak şunu bilin. Türkiye sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden bir ülke değil. Habertürk ve Milliyet başta olmak üzere bazı internet sitelerinde yer alan bir iddiaya göre yeşil ve gri pasaport sahiplerine kötü haber var. Bu pasaportlara sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 2021 itibariyle yurt dışına çıkarken belli bir kısıtlamaya tabi tutulacak. Aynı iddia 2018'in yaz aylarında Oda TV'de de yer almıştı. Kısıtlamanın Schengen ülkelerinin sınır kontrol politikaları sisteminden kaynaklandığı söyleniyor. Ancak iddia doğru değil. Niye değil? Çünkü Türkiye ETIAS adı verilen bu sisteme dahil değil. Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada bunu görebiliyoruz. Biz bununla yetinmedik. Avrupa Parlamentosu basın birimine de ulaştık. Oradan da bu sistemin sadece Schengen vizesinden muaf olan ülkeleri etkileyeceğini, Türkiye ile bir ilgisi olmadığı bilgisini aldık. Sonuç olarak gri ve yeşil pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Aralık 2019 itibariyle Schengen bölgesine seyahatlerinde herhangi bir ön değerlendirmeye tabi tutulmuyor. İddia bu haliyle çarpıtma kategorisinde.
Beslenme çağımızın yükselen konusu. Bizde bir de işin Türkiye boyutu var. Yediğimiz etler nereden geliyor? İçinde ne var? Tavuk dönere martı, normal dönere eşek mi karışıyor diye gidiyor. Gıda güvenliğine dair kaygılar yükseldikçe bu konularda üretilen haber ve içeriklerin yarattığı etki de büyüyor haliyle. Et ithalatı ile ilgili son tartışma ise Sudan'dan at, eşek ve katır etlerinin ithal edileceğine dair haberle başladı. Haber 12 Aralık'ta Cumhuriyet'te yayımlanmıştı ve Hüseyin Hayatsever imzalıydı. Buna göre Türkiye, Sudan'dan 500 ton at, eşek ve katır etiyle sakatatlarını gümrük vergisi uygulanmadan ithal edebilecekti. Bu özel haber üzerinden üretilen iddialar sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde jet hızıyla yayıldı. Kaygı katlanarak büyüdü. Emre Kongar'ın yazdığı bir tweet 500'ün üzerinde retweet ve 2000'e yakın beğeni aldı. Ancak bahsi geçen ürünlerin ithalatı görünenden biraz daha çok boyutlu bir konu. Türkiye'nin bazı ürün gruplarında Sudan'dan gümrüksüz ithalat yapmasına olanak veren bir anlaşma imzalandığı doğru. Bu anlaşma 27 Aralık 2017'de imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması. Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde işbirliği anlaşmasının notları da mevcut. Türkiye'nin 3. ülkelerle imzaladığı anlaşmalar mecliste görüşülüp kanunlaştıktan ve Cumhurbaşkanı da onayladıktan sonra yürürlüğe girebiliyor. Sudan'la imzalanan anlaşma da 15 Ekim 2019 tarihinde ilgili kanun teklifiyle meclise sunuldu. Teklifin içerdiği ürün listesinde 500 ton kota şartıyla at, eşek, katır etleriyle sakatatları da yer alıyor. Ancak kanun henüz genel kurulda görüşülmedi. Ne zaman gündeme geleceği de henüz belli değil. Konu mecliste Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de soruldu. Konularla ilgili gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Yoksa Türkiye'nin ithal ettiği at eti de yoktur, eşek eti de yoktur, domuz eti de yoktur. TÜİK istatistiklerini incelediğimizde Türkiye'nin bu ürün gruplarında bugüne kadar ithalat yapmadığını da görüyoruz. Elbette bu ülkede bu ürünlerin hiçbir şekilde tüketilmediği anlamına gelmiyor. Bu etlerin içinde bulunduğu işlenmiş ürünler yasal olarak satılıyor olabilir ya da yasa dışı olarak bazı ürünlere giriyor olabilir. Nitekim geçmişte de çeşitli gıdalarda bu ürünlerin izlerine rastlanmıştı. Ne yiyorsanız osunuz derler. Buradan hareketle inşallah kendimizi at veya eşek olarak bulmayız diyoruz ve devam ediyoruz. Tartışmalı konular söz konusu olduğunda partizan haber bültenleri ve siyasi blogların yanı sıra şaşırtıcı bir yanlış bilgi kaynağı daha var. Kendimiz. Yeni bir çalışmanın bulgularına göre tartışmalı bir konu hakkında doğru istatistiğe sahip kişiler bu rakamları genel yargıya uyacak şekilde yanlış hatırlama eğiliminde. İnsanlar kafalarında yarattıkları yanlış bilgiyi başkalarına kulaktan kulağa aktarmaya başladığında ise veriler gerçeklerden daha da uzaklaşabiliyor. Ohio Eyalet Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Jason Coronel bunu şöyle yorumluyor. İnsanlar kendi yanlış bilgilerini yaratabiliyor. Bunu bilerek yapmıyor olabilirler ancak kendi ön yargıları onları yanlış yönlendirebiliyor. Kendi ürettikleri yanlış bilgileri başkalarıyla paylaştıklarında sorun daha da büyüyor. Kısacası hep söylediğimiz gibi önce kendi kafamızın içindekinden şüphe edip kontrol edeceğiz. Yoksa başkalarının bizi yanıltmasına bile gerek kalmadan kendi kendimizi yanıltıp durabiliriz. Silahlar kendi ellerinde olunca ne de güzel takır takır saydırıyorlar. Kızımız Türkiye'yi BM'ye şikayet eden sözde çevre aktivisti Greta Thunberg acaba kaç ay eğitim aldı da bu kadar iyi sıkabiliyor? Bu paylaşımda yer alan BM'ye şikayet etme konusunu daha önce işlemiştik ancak sesimiz sosyal medyanın her yerine ulaşmıyor maalesef. Neyse tekrar oraya dönerek vakit kaybetmeyelim. İlk bölümümüzün izlenmesini tavsiye edelim ve buradaki güncel yanlış bilgiyi düzeltelim. Bu eli silahlı kız Greta değil, İsveçli bir ağ teknisyeni olan Emma Slinge. Slinge 7 Aralık 2019'da silah kullandığı videoyu yükledikten hemen sonra Greta'ya benzerliğine dair yorumlar almış. Hatta bir kullanıcıya ilk duyduğumda delirmiştim ama şimdi ona benzetilmek kulağa güzel geliyor diye yanıt vermiş. Emma Slinge Twitter üzerinden ulaştık. Emma benzerlikle ilgili aslında söylenecek pek bir şey yok. Birbirimize açıkça benziyoruz. Hepsi bu. Videoyu paylaşırken herhangi bir niyetim yoktu. Sadece egzersizlerimden ufak bir parça. Bu kadar viral olabileceğini tahmin etmemiştim. Şunu da ilave edeyim. Greta'yı harika buluyorum ve ona asla zarar vermeyi düşünmem dedi. Tabii Greta'yı bu iddiadan kurtarırken bu hafta kendi paylaşımının da başına açtığı işi hatırlamadan geçmeyelim. Greta, İtalya'nın Torino kentindeki bir protestonun ardından Noel'i kutlamak için ailesinin yanına İsveç'e trenle döndü. Sosyal medyada da bu görseli paylaşıp
Almanya içinde aşırı kalabalık trenlerle seyahat ediyorum ve nihayet eve dönüş yolundayım diye yazdı. Bu paylaşıma alınan şirket ise tatlı sert bir tondan cevap verdi. Sevgili Greta, iklim krizine karşı mücadelede biz demiryollarını desteklediğin için teşekkür ederiz. Cumartesi günü bizimle seyahat ettiğin için mutluyuz ama 1. sınıftaki koltuğunda ekibimiz tarafından nasıl arkadaşça ve ustaca ilgilenildiğinden de bahsetsen daha iyi olurdu. Uçaklı tanklı birkaç doz kahramanlık vurgusu içeren paylaşımlar iyi reyting getiriyor. Getiriyor da çoğunlukla doğru çıkmıyorlar. Sonra düzeltmesi bize düşüyor. Buyurun bu haftanın örneği. Bu videonun Nisan 2018'de Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait F-16 uçaklarıyla Yunanistan'a ait Mirage 2000 uçakları arasındaki it dalışını gösterdiği iddia edildi. Aynı video TGRT Haber'in sosyal medya hesabında yer alan bir paylaşımda da kullanıldı. Ancak video 2018'den değil, ayrıca iki farklı görüntünün peş peşe eklenmesinden oluşuyor. Paylaşan kişi de videonun simülatörle yapıldığını açıklamış. Zaten gerçek bir F-16 uçuşunda simülasyondaki gibi bir ekran olmuyor. Videoyu Yunanistan'daki doğrulama platformu Ellenika Hoaxes'da Şubat 2018'de yayımladığı bir analizde masaya yatırmıştı. Videonun Türk savaş uçakları ile alakalı olmadığı sonucuna ulaştılar. Sonuç olarak video Türk F-16'sının bir Yunan savaş uçağıyla Nisan 2018'de girdiği it dalışını göstermiyor. İddia, yanlış bilgi içeren videoları tanımlama rehberi kategorilerinden kurmacaya örnek gösterilebilir. Haftaya yine buradayız. Biz gelene kadar kimseyle it dalaşına girmeyin.